askerler değil. Büyük bir çoğunluğu lojistik birimler. Yani karargahta İyi müttefikler. Putin Almanya ile ateşkesi Amerika iyi reddetmeye müttefikler. hazırlanıyor. Bana bu tablo onu söylüyor. Yoksa kim kabul eder bunu? Zelenski'nin açıklaması. Zelenski ama bunu Amerikan Başkanı Trump'a söylemekten korkuyor. Putin'in ateşkesi reddetmeye hazırlandığını Zelenski iddia ediyor. Ama bunu da Amerikan Başkanı Trump'a söylemekten korkuyor demiş. Büyük bir ihtimalle o Beyaz O yüzden Saray'da... ipe un soruyor diyor. Ya Putin... Şimdi şu haberi okuyayım mı abi? Tamam. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Almanya'da konuştuğu Amerikan askerlerini Macaristan'a taşımayı düşündüğü belirtiliyor. Konu İngiliz Telegraph gazetesi tarafından haberleştirildi. Haberde geri çekilebilecek 35 bin aktif Amerikan askerinden söz ediliyor. Sol Parti tarafından 2023 yazında yapılan bir araştırma 2022 yılında Almanya'da yaklaşık 38 bin Amerikan askerinin bulunduğu ortaya koydu. Araya geçiyorum. Beyaz Saray'a yakın bir kaynağa dayandırılmış. Trump onların Avrupa'nın savaş için bastırıyor görünmesinden rahatsız. Trump Avrupa'nın savaş için bastırıyor görünmesinden rahatsız demiş. Ama bak Trump Macaristan'a hayran. Siz yanlış yorumluyorsunuz. Diyor ki Trump diyor Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'a diyor duyduğu hayranlık diyor. O Ya ayrı. Trump ona hayranlık duyuyor da Orban ona hayranlık duyuyor. Rusya-Ukrayna konusunda. Ama orada asker alışverişi yapmak istiyor. Ya bak hayır. şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bak şöyle bir şey değil ki bu. Şimdi lojistik birimlerin başında olan, örnek vereyim. Nükleer başlıkların olduğu bölümde işte 1500 tane asker var. İyi de orada nükleer tesisçi olmayınca o 1500 askeri oraya götüremezsin ya. O yüzden dedim 38.700'ün büyük bir çoğunluğu... 30 binini diyor. Hayır fark etmez. Büyük bir çoğunluğu yani onları nereye götüreceksin? Orada bir tesis yoksa... Amerikan ulusal... önce tesis kurman lazım. Onu söylemeye çalışıyor. Zaten uzun vadede diyor. Öyle direkt demiyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü Brian Hughes'a bu soruya temkinli bir yanıt vermiş. Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte Amerikan ordusu her zaman çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanına asker konuşlandırmayı düşünmektedir diye öyle hani bu soru üzerine yanıt vermiş. Bakın İtalya rakam niye yüksek? Amerika'nın en büyük hava üslerinin olduğu merkezler ve deniz üslerinin olduğu merkezlerden bir tanesi İtalya'da çünkü. Almanya en fazla büyük üslerin olduğu yerlerden bir tanesi. Yani o rakamı koyduğunuzda mesela İngiltere'de niye yüksek? İngiltere'de hava üsleri ve deniz üsleri var ve büyük üsler bunlar. Yani siz 10.000 asker dediğinizde büyük bir rakam bu. Yani 30.000 diyorlar. Hayır 10.000 bile büyük rakam. Onu söylemeye çalışıyorum. Mete Bey bir de oralarda nükleer silah depoları olmasının da bir Ama bak şeyi olabilir. ABD'nin 35 bin askeri Orban'a Onları emanet diye kontrol haberler ediyor. var yani. Hayır böyle bir Bak şey hepsinde- çıkmış gidiyor. Şimdi Oraya nasıl geldik biz? Ya ortaya bir şey attım. Şöyle- Yemin ediyorum var ya. Salih Bey. Ya Salih var ya, Salih de yemin ediyorum. Abi şimdi mevzu şu. Benim yani böyle bir doğruluğu varsa Amerika'nın Pentagonu. Tamam Trump Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bitsin diye bilmem ne yapıyor. Acaba daha doğuya götürerek Rusya'ya daha yakın hatta asker mi kaydırıyor? Bak şöyle söyleyeyim. Değilse Almanya'nın üzerindeki desteğini mi bitiriyor? Bak o plan zaten var ve o plan Romanya üzerine inşa ediliyor. Heh. Romanya kabul etmediği için şimdi Macaristan Romanya kabul etmedi mesela. olur mu? Romanya'da kurulan şu andaki üs, şu anda bir üs kuruluyor. Yani öyle böyle bir şey değil. Yani bu coğrafyanın en büyük üssünü kuruyorlar Romanya'ya. NATO üssü kuruyorlar. Ve bunun içerisinde aynı birçok yerde olduğu gibi hava önleme sistemlerinin olduğu ana merkez de Romanya'da olacak. NATO'nun. O yüzden hani Romanya gibi bir merkeze bu kadar yatırım yapmak için bile yıllardan beri uğraşıyorlar. Hiçbir şey yokken bir anda Macaristan'a 30 bin askeri götürüp yerleştiremezsiniz Mete diyoruz. Hocam, O Romanya'daki zaman bu niye çıkmış olabilir? Yani bu yalansa bile bu yalanı üretenin de bir nedeni olmalı. Çünkü Ya olabilir yani. O birkaç Bak şöyle söyleyeyim. Romanya'daki NATO üssü ama değil mi? Onu söyle. Efendim? NATO üssü olacak Romanya'daki. Tabii ki NATO üssü olacak. Romanya'daki NATO üssü olacak. Belçika'da o. Ya şöyle söyleyeyim bakın. Şimdi bazen bazı küçük rakamlar gibi geliyor. İnsanlara 5000 asker az gibi geliyor değil mi? 5000 asker az gibi geliyor. 5000 askerin kullandığı malzeme, ekipman, lojistik, depolar diye baktığınızda kaplayacağı alan öyle ufak bir alandan bahsetmiyoruz. Zaten bizde yani 5000 kişi benim askerlik yaptığım yerde düşünürsek
Manisa'dan koskocaman bir alandan bahsediyoruz. Sonuçta bir eğitim Hayır ama birliği. sen eğitim birliği. Tabii ki yani işte o sen bunun kaç büyük içinde boyut olur. bunun içinde burası eğer bir zırhlı tugaysa tankçı katı? birlikleri, topçu birlikleri, piyade birlikleri, lojistik birlikleri, işte depoları. Ya o dediğin büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Onun 10 katı olur yani. Ben Ya Batı sen Kışla'da yaptım. 30 Onun 10 bin katı diyorsun bir yerden bunun bahsediyorum. yaklaşık neredeyse 6 katı büyüklüğünde büyük yerler kuracaksın ki Macaristan gibi bir yerde. Bizim Macaristan'ın hani kurmasının anlamını da anlamış değilim. Yani Bizim baktığınız askeri sistemde 5000 kişi neye tekabül ediyor? şeyine göre değişir. Birliğin ne olduğuna göre değişir. Yani komando birliği olabilir, zırhlı birlik olabilir. Ha, Tugay mı? Piyade Tugay mı yaklaşık Tugay. Tugay değil mi? Tugay. Şimdi gelinen hani Yani mesela tabur diyoruz biz. Tank taburunun mevcuduyla komando taburunun mevcudu aynı değil. Aynı Şimdi değil. O yüzden bu söylüyorum. Avrupa'daki bu güvenlik mimarisi 2. Dünya Savaşı'ndan şu şekilde oldu. 49'da da NATO'nun kurulmasından sonra 2 yapılanma. Bu ABD'nin üslerinin ilk yerleşmesi Almanya 2. Dünya Savaşı'dan sonra. Bir de NATO üsleri var. Şimdi gelinen an itibariyle bu ateşkes başlığı çok konuşulmaya başladı. Ne dedi Trump? Yani artı ve eksi ben geleceğim dedi. Putin'le bunu konuşacağım ve Ukrayna savaşını bitireceğim. İlk 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi. Daha sonra Riyad'da iki Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rubio'nun bir araya gelip Ukrayna konusunda şey var. Daha sonra Salih Bey az önce hatırlattı. Beyaz Saray'da Trump Gate skandal olarak atılan Zelenski ile yaşanan kriz. Şimdi ABD ilk olarak Zelenski'den istediği aldı. Bu maden gaz anlaşması konusunda belirli bir noktaya geldi. Şimdi bu ateşkesin yani şimdi bugün Putin çok teknik bir şey söyledi. Siz 30 günlük ateşkes istiyorsunuz. 2000 kilometrelik bir cephe var. Bu